25 yıl önce çekilen bu film bir sahnesiyle sinemanın çekim dilini öyle değiştirdi ki bugün bile her aksiyon filmi farkında olmadan onu taklit ediyor. Wachowski kardeşlerin 1999 yapımı Matrix, sıradan bir yazılımcının bir gün gerçek sandığı dünyanın aslında bir illüzyon olduğunu öğrenmesiyle açılıyor. Keanu Reeves'in canlandırdığı Neo, gizemli Morpheus'un uzattığı bir seçimle karşılaşıyor. Kırmızı hap mı, mavi hap mı? Lawrence Fishburne, Carrie-Anne Moss ve unutulmaz kötü Ajan Smith ile Hugo Weaving'in tamamladığı kadro, aksiyonla bilim kurguyu öyle bir birleştiriyor ki film daha ilk yarım saatte seni içine çekiyor. Ve asıl mesele de tam burada başlıyor. Gördüğün her şey gerçek mi? Matrix'in gücü, fikriyle aksiyonunu aynı anda zirvede tutabilmesi. O yağmurlu, yeşile çalan, soğuk siberpunk atmosferi seni başka bir dünyaya taşıyor. Uzun siyah paltolar, koyu gözlükler, betonlaşmış bir gerçeklik. Ama film hiçbir zaman sadece havalı durmakla yetinmiyor. Dövüş sahneleri gerçek dövüş sanatlarıyla aylarca prova edilmiş, kurşunlardan kaçışlar, duvarda koşmalar, o nefes kesen aksiyon koreografisi bugün hala taze duruyor. Yönetmenler, öncü bilgisayar efektleriyle gerçek dublör işçiliğini öyle dengeliyor ki yapaylık hissetmiyorsun. İzlerken hem heyecanlanıyor hem düşünüyorsun. Şimdi rakip incelemelerin neredeyse hiç değinmediği bir şey. Matrix, sinema tarihine bir çekim tekniği armağan etti. Adı mermi zamanı, yani bullet time. Neo bir kurşundan eğilerek kaçarken zaman neredeyse donuyor, kamera ise onun etrafında yavaşça dönüyor. Sen mermiyi havada asılı kalmış görüyorsun. Bu efekt için sahnenin etrafına yüzlerce fotoğraf makinesi dizilmiş, hepsi aynı anda çekim yapmış, sonra kareler tek tek birleştirilmiş. O güne kadar kimse böyle bir şey görmemişti. Hareketi durdurup içinde gezinmek bambaşka bir histi. Öyle çığır açtı ki sonraki yıllarda reklamlardan parodilere, oyunlardan kliplere kadar her yere sıçradı. Bugün bile bir aksiyon filmi zamanı dondurup kamerayı çevirdiğinde farkında olmadan Matrix'e selam veriyor. Bu çoğu izleyicinin gözden kaçırdığı koz. Bir de filmin sınırlarını aşan tarafı var. Kırmızı hap, mavi hap. Bu artık sadece bir film sahnesi değil. Acı gerçeği görmekle rahat yalanda kalmak arasındaki seçimi anlatan, gündelik dile yerleşmiş bir deyim. İnsanlar bugün siyasette, teknolojide, hayatın her alanında bu deyimi kullanıyor. Çoğu nereden geldiğini bile bilmiyor. Üstelik bunun altında ciddi bir felsefe yatıyor. Neo'nun yazılımlarını sakladığı o kitap filmde bir an görünür. Jean Baudrillard'ın Simülakır ve Simülasyonu. Gerçekliğin yerini taklitlerin aldığını anlatan gerçek bir felsefe eseri. Matrix işte bu soruyu eğlencenin içine ustaca gömüyor. Ya yaşadığın hayat da bir simülasyonsa? Aksiyonun tadını çıkarırken bir yandan da gerçek nedir diye düşünmeye başlıyorsun. İşte filmi 25 yıl sonra hala konuşulur kılan da bu. Peki bu film sana göre mi? Hem kafanı çalıştıran hem de adrenalini yükselten filmleri seviyorsan, fikirle aksiyonun el ele gittiği yapımlara bayılıyorsan, Matrix tam sendik. Başlangıç gibi katmanlı bilim kurguları, distopik dünyaları ya da gerçeklik nedir sorusunu kurcalayan hikayeleri sevdiysen kesinlikle dene. Ama dürüst olayım, film yer yer felsefi diyaloglara giriyor, bazı sahnelerde durup düşünmeni istiyor. Tek istediğin durmadan akan, beynini hiç yormayan bir aksiyonsa, ortadaki o ağır sohbetler sana uzun gelebilir. Yine de bu denge, çoğu izleyici için filmin en güçlü yanı. Kararım net, izle. Bunu rahatça söylüyorum çünkü Matrix yalnızca sevilen değil, çığır açan bir film. IMDb'de 8.7 gibi nadir görülen bir puanı var. Eleştirmenlerin %83'ü arkasında ve 4 dalda Oscar kazandı. Görsel efekt, kurgu, ses ve ses kurgusu. Yani sadece iyi fikirli bir film değil, işçiliğiyle de zirvede. Üstelik aradan geçen çeyrek asra rağmen aksiyonu da, sorusu da hiç eskimemiş. Bu, izledim ama unuttum denen filmlerden değil. Bir kez izleyince dünyaya bakışını değiştiren, yıllarca aklında kalan türden bir başyapıt. Bu kanalda her film için izlenir mi izlenmez mi sorusunu dürüstçe yanıtlıyorum. Faydalı buluyorsan abone ol, zile basıp tüm bildirimleri aç. Beğenmen ve kısa bir yorum bırakman bu videoyu çok daha fazla kişiye ulaştırır. Bana da şunu yaz. Sen ilk izlediğinde kırmızı hapı mı seçerdin yoksa mavi hapı mı?